Hoş geldin. Bugün senin için özel bir inceleme hazırladık. Elimizdeki kaynak, kendini motive etme yolculuğu başlığını taşıyor. Evet, Amacımız ne? Bu metinden yola çıkarak, içindeki o kıvılcımı nasıl alevlendirebilirsin? Buna dair pratik yöntemleri, şeyleri konuşacağız. evet. Motivasyon şans eseri gelen bir şey mi sence? Yoksa öğrenebilir miyiz? İşte metnin de vurguladığı şey bu aslında. Motivasyonun öğrenilebilir bir sanat, bir beceri olduğu fikri çok önemli. Hı hı. Mesele biraz kendi içimizdeki o kontrol panelini tanımak, hangi düğmeye basınca ne oluyor bunu keşfetmek gibi. Kendi potansiyelimizi açığa çıkarma yolculuğu yani. Aynen öyle. Bu yolculuğa başlıyoruz şimdi. Peki, metin ilk olarak enerjinin amaçtan geldiğini söylüyor sanırım. Yani bir nedenin varsa. Evet, nasılını bulmak kolaylaşıyor diyor. Çok doğru. Hatta şeyi öneriyor. Olmak istediğin kişiyi, o hedeflere ulaştığın anları zihninde canlandır diyor. Kendi hayat filmini çekmek gibi. Çok güzel bir benzetme, evet. Yönetmen sensin ve güçlü hedeflerin altını çiziyor Metin. Büyük spesifik hedefler hayal gücünü ateşler diyor. Ama hemen de ekliyor galiba. Büyük hedefler küçük adımlarla başlar diye. Kesinlikle. Çok basit bir örnek veriyor. Mesela her sabah yatağını toplamak. Bu bile günün ilk başarısıdır ve bir sonraki adım için bir ivme kazandırır diyor. İlginç bir bakış açısı. Bir de çember oyunu diye bir şeyden bahsediyor. Bu da ilginç. Günlük hedefini, mesela bugün 1 saat şuna çalışacağım hedefini, aylık hedefine bağlıyorsun, onu da yıllık vizyonuna. Yani her küçük adımın büyük resme hizmet ettiğini görüyorsun. Aynen öyle. Bu da o ilerleme hissini garanti altına alıyor bir nevi, motive edici. Peki düşünce biçimi? Metinde çok çarpıcı bir söz vardı. Şartları olduğu gibi görmeyiz, nasıl olduğumuzu görürüz. Evet, o çok kilit bir cümle. Yani zihnimiz bir nevi biyolojik bilgisayar gibi mi tarif ediliyor? Girdiği biz mi seçiyoruz? Tam olarak öyle. Yani bilinçli olarak neyle beslersek onu işliyor. Olumsuz düşünceler yerine bilinçli olarak motive edici olanları seçebiliriz diyor Metin. İstanbul trafiği örneği gibi, değil mi? Dışarıdaki karmaşa bazen içimizdeki karmaşanın yansıması olabilir. Çok güzel örnek. Metin de iyimserlik ya da kötümserliğin bir seçim, hatta zamanla geliştirilebilen bir alışkanlık olduğunu söylüyor. Alışkanlık mı? Nasıl yani? Şöyle düşün, zayıf elinle basket topu sektirir gibi başta zorlanırsın ama tekrar ettikçe o el güçlenir. İyimserlik kasını da böyle bilinçli tekrarla geliştirebilirsin diyor. Vay canına. Bir de ilginç bir nokta daha var. Bazen neyi kesinlikle istemediğine odaklanmak bile itici güç olabilirmiş. Ters motivasyon gibi bir şey mi? Gibi, evet. Endişe konusunda da net bir tavrı var metnin. En iyi çözüm, şimdi bununla ilgili ne yapabilirim sorusunu sorup hemen eyleme geçmek. Hareketsizlik endişeyi besler diyor. Bu eylem konusu çok önemli o zaman. Hani genelde ilham bekleriz ya. Evet, ama metin tam tersini söylüyor. Duygudan önce eylem gelir diyor. Yani önce yapmaya başla, motivasyon sonra mı gelir? Aynen öyle. Harekete geçince o kıvılcım çakıyor genelde. Kötü alışkanlıklar için de benzer bir yaklaşım var. Onları bırakmak zor ama. İşte Metin diyor ki sadece bırakmaya çalışma, o alışkanlık hangi ihtiyacını karşılıyor onu bul, sonra o ihtiyacı daha sağlıklı bir şeyle değiştir. Yani yeni bir alışkanlık inşa et. Bu daha kalıcıymış. Mantıklı geldi. Sabah kısa bir meditasyon, sevdiğin bir müzik gibi küçük ritüellerin gücünü de vurguluyor bu bağlamda. Bir de tamamladığın işlerin listesini tutmak, bir başarı geçmişi oluşturmak. Bu özgüveni artırır herhalde. Kesinlikle. Özgüveni somutlaştırmanın en iyi yolu budur diyor. Peki ya içimizdeki potansiyel? Hani Metin diyor ya, sandığımızdan çok daha fazlası var içimizde. Evet, ama kendi kontrol panelimizi tanımıyoruz pek. Değerlerimiz ne? Bizi ne tetikliyor? Korkularımız ne? Bunları bilmek lazım. Hatta zayıflıklar bile güce dönüşebilir diyor. Bu nasıl oluyor? Doğru bakış açısıyla. Bir de şu var. Kendini sorunun bir parçası olarak görmek. Yani ben sorunum diyebilmek. Bu biraz ağır değil mi? İlk başta öyle gelebilir ama Metin diyor ki bunu kabul ettiğin an çözümün de anahtarı senin elinde oluyor. Çünkü sen varsan çözüm de sende. Vay, bu ilginçmiş, ters köşe. Evet, sorumluluk almak, yaratıcılığı beslerken kurban rolü oynamak motivasyonu öldürüyor diyor net bir şekilde. Hayatı basitleştirmek de önemliymiş.
Nasıl yani? Basitleştirmek. Gereksiz yüklerden kurtulmak. Bir de şu fikir ilginç. Karşılaştığın zorluktan daha büyük hayali bir savaş yaratmak zihninde. Bu asıl zorluğu daha kolay baş edilebilir hale getirebilirmiş. Reddedilme konusuna da değiniyor sanırım. Kişisel algılamamak lazım diyor. Aynen. Sanki evren sana daha yaratıcı olamaz mısın diye soruyormuş gibi düşün diyor. Bu bakış açısı motivasyonu çok farklı bir yere taşıyabilir. Problemlere lanet okumak yerine. İçindeki fırsatı görmek. Tam olarak bunu kendi lehime nasıl kullanabilirim diye sormak. Bu metnin ana fikirlerinden biri. Yaşam tarzı ve ilişkiler de var tabii. Sürekli olumsuz haber bombardımanı mesela. Evet, ona karşı kısa süreli bir haber orucu tutmak iyi gelebilir diyor. Bir de hedefleri sadece düşünmek yetmez, yazmak, görselleştirmek, zihni yeniden programlar diyor. Anladım. Başkalarına yardım etmek, onlarla anlamlı sorular sorarak gerçek bir bağ kurmak, bunlar da çok güçlü motivasyon kaynaklarıymış. Ve tabii kahkaha. Kahkaha mı? Evet, metinde çok net bir ifade var. Derin bir kahkaha atarken aynı anda korku hissetmek imkansızdır diyor. Harika bir yöntem. Değil mi? Korkuyu küçültmenin en keyifli yolu belki de. O zaman toparlarsak bu metinden anladığımız kadarıyla kendini motive etmek kesinlikle öğrenilebilen, yönetilebilen bir süreç. Kesinlikle. Net bir amacın olacak, düşüncelerini bilinçli seçeceksin, eyleme geçeceksin, alışkanlıklarını yöneteceksin, engelleri fırsata çevireceksin ve kendine iyi bakacaksın. Anahtarlar aslında senin elinde. için metin problemleri birer hediye olarak görmeyi öneriyor ya. Evet. Peki ya şu an seni en çok zorlayan, hani problem dediğin şey, belki de farkında bile olmadığın bir potansiyelini, bir yeteneğini ortaya çıkarmanın anahtarıysa, o zorluğu bu yeni bakış açısıyla kendin için nasıl yeniden çerçeveleyebilirsin? Bir düşün istersen.